hocam Harun. Harun hoş geldin. Suratımıza niye 100 diyoruz? Bir de eskiler tuvaletlere 100 numara derlerdi. Bunun da Evet. bir anlamı var mı Ya hocam? enteresan. O konuya ben de bir ara takmıştım. Buraya gelmeden önce bakayım dedim, unuttum. O Fransız kültürüyle alakalı bir şeymiş. Bir kattaki tuvaletleri numaralarken 00 çift 0 numara koymalarından gelen, yani 00 yerine 100 demeyi tercih etmişiz gibi bir şey. Ama çok özür dilerim, kaynağını unuttum. Belki de sevgili İskender Pala'nın Bir İki Dirhem Bir Çekirdek kitabında da okumuş olabilirim, emin değilim ama bir yerde böyle bir şey duymuştum. Ama öbür yani 100'e 100 dememizin sayıyla ilgisi olduğunu çok düşünmüyorum. Eşseslikle ilgili bir şey olsa gerek. Ama güzel soru. Başka bir de buradan bir el kaldıran... Buyurunuz efendim. Merhaba, Nurcan Ertokan ben. Nurcan, hoş Ben geldin de tekrar. Rakamlarla para kazanan bir insan olarak sürekli Evet. rakam görüyoruz artık finansçılar olarak. Ben onluk sisteminden bahsetti beyefendi. Benim aklıma direkt askerilik sistemi geldi. Yani Meta'nın kurduğu onluk sistem, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı diye. Bu düzen aktettiriyor hocam. Yani bu söylediğiniz rakamların hepsi düzen aktettiriyor. Bizde de finansçılarda da her sıfırın çok çok önemi var. Yani 10 bin ile 100 bin arasında 90 bin kadar bir Evet. rakam şey yapıyor. O yüzden bizde sıfırlar çok kıymetlidir. Çok kıymetli. Hani solda 0 değil, sağda 0 değil mi? Onlar kıymetli neticede ama ben mesela askerden en çok hoşuma giden şey oldu. Anlayabildiğim tek rütbeler, belli bir sayının başı olan insanların durumlarını anlayabilirim. 10 başı, 100 başı ama teğmenden sonrası benim için karışıyordu. Mesela zaten çok kısa askerlik yapınca oraları çok fazla öğrenemedik. Aynı sistem bakın orada da geçerli. Bu arada zihinsel matematik yaparken kendinizi hiç izlediniz mi bilmiyorum. Yani bir şeyleri hesap ederken mesela atıyorum 13 ile 75'i çarparsam ne olur gibi bir hikayede hemen yapabildiğiniz kadar olayı onlara, yüzlere falan filan dönüştürmeye çalışıp o grupları toplayıp çıkararak sonra birbirlerine ekleme yöntemiyle bir şey yapıyorsunuz. Yine biraz önce söylediğimiz gibi yüzün zihinsel manipülasyonu çok kolay. Yüz üzerinden düşünmek bize çok daha rahat geliyor. Bizim zihnimizin yapılanmasıyla ilgili bir durum. Başka peki böyle yuvarlak sayılarla ilgili, bu arada esasen soracağım soru şey vardı. Bir de serendipity ya da tevafuk ya da denk gelme dediğimiz bazı hadiseler genellikle bu tip sayılarla ilişkilendirilir. Mesela ben işte 50 ile ilgili şöyle bir şeyler yaşıyorum. 100 ile ilgili şöyle bir şey. Bazı arkadaşlar 12.8 ile ilgili de yaşayabiliyorlar ama yuvarlak rakamlarla böyle hayatında bir şeyleri denk getiren birileri var mı? Ben mesela bir tane söyleyeyim. Benim hayatımda çok fazla 25 var. Mesela doğum günüm de 25'li bir gün. Ve mesela karşıma çok sıklıkla 25 çıkar. Mesela kitapçıya giderim, kitabı kurcalarken bir sayfa açarım, %80 25. sayfayı yahut 125. sayfayı açarım. Böyle bir şeyler yaşayan var mı? Bir mikrofon rica ederim. İsminiz neydi? Merhaba hocam, Taylan ben. Taylan, hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk. Hocam hayatımdaki bu sayı 7. Güzel. 7'yi bir işte ya da bir durumda gördüğüm zaman işin rahatlığını hissediyorum. Yani benim hayatımdaki rakam 7. Size iyi geliyor 7'yi görmek. Evet. O zaman 7 ile ilgili var bir beklentiniz. Yani doğum günüm 7. O Tamam. bir şekilde Bak benim de küçükken doğum günüm yerleşmiş. 25'ti bu Evet. arada, dikkatinizi çekerim. O, Demek ki oradan bir beklenti var, güzel. Başka var mı böyle? Siz de bir tanıyalım. Sena ben. Bak ne kısmetlisin, 2 mikrofon birden geldi. 2 sayısı desem ya bir Bak, anda. gördün mü nasıl demonstrasyon? Harika. 2 mi geliyor sana da? Çift sayılar genelde hocam. O da rahatlatıyor beni. Peki çift sayı, senin doğum gününde var mı öyle bir şey? Çift sayı mı? 17 Eylül benim Yok, doğum o da günüm. değilmiş. Yok. Bir de Belki de sen 09 olmayanı çok arıyorsun. geliyor. 09'da mesela ben tam tersi hissediyorum. Daha kötü olacak her şey. Ama çift sayı geldiği zaman her şey çok güzel, yolunda. Öyle İşte oluyor mu bugün- peki? Evet. Tövbeler Yani olsun. totemlerim oluyor genelde. Sana sorayım Bugün o çok zaman iyi ben. olacak. Tabii ki hocam her zaman. Buyurunuz. Benim 2 tane sevdiğim var. Biri eşim, biri kızım. Onların haberleşme günü 11-11. Bu şu anlama geliyor. Evet. Yani dua, dilek, hani hayırlı cumalar gibi bir bayram kutlaması gibi bizim için 11-11'de bir haberleşme ortamında olmak bir şeyi böyle kutsamak ve kutlamak kadar müthiş bir tamamlanmışlık. Bu arada bunu duygusu bekliyordum. veriyor. 11-11, 22-22 gibi falan rakamlara çok denk gelen birileri var mı aranızda? Evet. Siz. Her gün. Geliyor musunuz? Sizden alalım. Evet hocam, ben böyle çok denk geliyorum. Telefonu açıyorum 12-12. Evet. 21-21 bir de 9 numara. Bütün oturduğum evler Ama hep daire genellikle kapısı benzer. Mesela 9'du. 11-11'e çok rastlamıyorsunuz değil mi? 11-11 evet çok olmayabilir. 17-17, 16-16 saatte. Güzel. Başka?
Bak burada bayağı böyle enteresan bir şey bir yere geldik ha. Böyle ne oluyor arkadaşlar? Numeroloji mi bu? Bunu şimdi çok sevimsiz mekanizmasını anlatacağım da onun yerini yapıyorum. Bizim İslami gelenekte de hocam 40'lar 7'ler denir mesela. Genelde tabii. tek sayılara daha çok ağırlık Üçler, verilir. yediler, kırklar falan Üçler, öyle yediler, gider. kırklar, aynen. 40 kabı, 100 makam, 160 menzil falan diye giden böyle bir hikaye var. Doğru. Buyurunuz. Merhaba, ben Sertan. Sertan Hocam Bey. benim de şöyle araç plakaları ve otobüs hat numaraları gibi rakamlara bir takıntım var maalesef. Çocukluktan gelme. Mesela 7777 plakalı bir aracı gördüğüm zaman onu takip ediyorum. Yani peşinden gitmiyorum, yanlış Ardışık anlaşılmasın sayılı da. plakalara duyurulur. Her an Serhan Arkasında arkanızdan olma geliyor. ihtiyacı duyuyorum. Bir de çok değişik bir duygu var. O simetrik rakamları işte çeşitli çarpma bölmelere tabi tutuyorum zihnimde. İkiye Onlar seni bölüyorum, meşgul ediyor yani. üçle neticede. çarpıyorum, evet. Böyle bir Arkadaşlar durum var. bakın birincisi stüdyoda en az 5-10 arkadaşım konuştu. Hiçbirinin öbürüne benzemiyor, dikkat ettiniz mi? Şimdi sayılarda bir numara olsa hepinizi etkisi altına alan bir sayı bulabilmeliydik bence. Ya da bütün dünyadaki insanların atıyorum %50'sini meşgul eden böyle bir şey yok. Herkesin takıldığı ayrı bir sayı dizisi var. Ve bu konunun sayılardan çok bizimle ilgili olduğunu ilk işareti. 2. 11-11. Mesela birkaç yılım geçti böyle. Arabada saate bakıyorum 11-11. Eve gidiyorum gece 23-23 yani 11-11. Bir tabela çıkıyor karşıma. Bir yerinde 11-11 var. Sabit tabela ama ben 11-11'e denk geliyorum. Dedim ki Allah'ım sana geliyorum. 11'lik bir şey var. Yani ne hikayeler yazasım geliyor falan filan. Arkadaşlar algıda seçicilik diye bir konu duydunuz mu? Aslında yapılan birçok deneyde hepsi için değil ama bu tip algıların büyük bir çoğunluğu şöyle çalışıyor. Siz bir kere 11-11 gibi bir sayıya denk geldiniz diyelim ya da 7-7-7 neyse o işte sıralı bir rakam. Onu gördüğünüzde beyniniz eğer hasbelkader ona dikkat verir, onunla ilgili ilgi çekici bir şey yaşar ya da zihninde bir düşünce oluşturup lan bu bir işaret olabilir falan gibi bir bağlantı kurarsanız tek gereken şey ikinci karşılaşma. İkinci karşılaşmada da eğer mesela bir saate baktınız, arada belki 50 kere saate bakıyorsunuz, saat 18.04 umurunuzda olmuyor ama bir daha baktığınızda 11-11'i görünce beynin dopamin sistemi diyor ki Sinan bak 11-11'i gördük, gene gördük. 3 kat dopamin, pos. Eğer bir üçüncü sefer daha herhangi bir yerde arkadaşlar etrafında bir insanın ne kadar çok 11-11 görebileceğini bir düşünsenize. Dijital göstergeler devrindeyiz, sayaçlar var, kompresörler bile rakam döndürüyor. 11-11 her yerde görebilirsiniz ve üçüncü bir kez 11-11 ile karşılaşınca diyorsun ki artık iman ettim. 11-11 ve bizim beynimizde belirginlik ağı diye bir ağ var arkadaşlar. Daha evvel çok bahsetmiştim beyin ağlarından. Bir gezinme ağımız vardı, onu da çok konuşuruz. Default mode yani böyle hiçbir şey yapmazken zihninizin gezindiği hal. Bir dikkat ağı var. Mesela ben şimdi konuşurken inşallah o aktiftir. Yani ne söyleyeceğimi unutmamak için orada olmam lazım. O bir konuya odaklandığınızda çalışan bir ağ. Bir de gezinme halinden dikkate geçeceğiniz zaman dikkatinizi nereye yönlendireceğinizi belirleyen bir ağ var. O ağın adı belirginlik ağı. Mesela susuzsanız önce suyu siz görüyorsunuz. Susuz olmayan biri o suyu görmeyebiliyor ama siz onu görüyorsunuz. Bu belirginlik ağı var ya 11-11-11'i, 7-7-7-7'yi, çift sayıları, asal sayıları, ortak çarpanları, onu bunu yakalayan esas arkadaş bu. Yeter ki bir kere zihnimizi kurgulayalım, bütün dünyada onun işaretlerini görme konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyiz. Dolayısıyla sayıların bize verdiği bu duygulardan fazlaca etkilenip, işin bugün bilimsel tarafını en azından biraz bilmiyorsak, bunlara çok haddini aşan anlamlar yükleyip, çok yanlış kararlara bizi yönlendirecek şeyler yapma ihtimalimiz de var. Arkadaşlar bu karşılaşmaların büyük bir çoğunluğu rastlantısal. Bakın büyük bir çoğunluğu dedim, hepsi olmayabilir. Ama büyük bir çoğunluğu deneysel olarak bizim algımızla alakalı seçtiğimiz bir şeyler olduğunu çok net gösteriyor. Biliyorum biraz hayatınızın neşesini kaçıracak bir bilgi olabilir. Ne güzel takılıyorduk o arabanın peşine gidiyorduk mesela. Ne güzel çift gelince güzel oluyordu, tek gelince problem çıkıyordu. Ama mesela özellikle Sena Hanım'ın durumunda düşünün. Çiftlerde mi iyiydi, tekte mi problem çıkıyordu? 09'da problem. Şimdi düşünsene ya hayatının en güzel olayını yaşayacak diyelim.
İşte bir beyefendiyle buluşmaya gidiyorsun. Atıyorum dedim yeni biriyle tanışacaksın. 09 yok tövbeler olsun diye geri dönse mesela. Belki de beyaz atlı prens gitti 09 yüzünden yani. Kim bilebilir ki? Buyurunuz. Hocam benim de ilginç. Hanımefendinin İsmet Nadir ben. Tam zıttı. Ben ehliyetimi hocam 9. ayın 9'unda 9. sırada ve 9. girişte aldım. Gerçekten 9 Eylül'de 9. sırada 9. girişimde aldım ehliyetimi. Yani benim için de 9 önemli bir yeri var. Bunu da 9 söylemek zaten istedim. Sena'ya kötü gelsin size iyi gelsin diye yapıldı. Ben söyleyeyim 9'un varlık amacı bu. Buyurunuz. Merhaba, Umut Doğan ben. Umut hoş geldin. Hocam size soracağım. Yani o zaman bu algımızla ilgiliyse bu algıyı yönetebilir miyiz peki? Yani 11-11 sayısı bir şey anlam ifade ediyorsa 20-20 sayısının anlam ifade etmesini sağlama yöntemi ne olabilir? Bizim Açık Beyin'de çok vurguladığımız temel bir yaşam prensibi burada çok güzel geçiyor aslında. Çok da şey yapmamak lazım. Yani temel yaşam prensibi bu. Şimdi bir şeylere fazla anlam yüklediğiniz zaman o sizi raydan attırır. İfratla tefrit derler ya. Şimdi bunları hiç dikkate almamak da güzel bir şey değil. Mesela şu güzel bir kafa bana sorarsanız ben öyle yaşamaya çalışıyorum. Böyle denk gelmeler görünce Sinancığım diyorum. Ne arıyorsun ki gözün bunları görüyor? Mesela eskiler buna bizim özellikle tasavvuf ehli falan şey dermiş. Sen bir kötülüğü gördüğün zaman bir bak bakalım sende nasıl bir kötülük var ki onu görebildin. Sende kötülük olmasa göremezdin. Buna benziyor. Aslında o denk gelmeler bize dair bir şeyler anlatıyor da orayı telaş etmeden, hemen bir sonuca bağlamadan, müspet ya da menfi bir senaryo yazmadan önce bir izleme, bir seyretme, bir temaşa nesnesi olarak dikkate almanın ben iyi olabileceğini düşünüyorum. İnsanların bence, yani ben kendi adıma söyleyeyim, hayattaki en büyük problemleri kendilerine bilgileri açısından çok fazla güvenmeleri, deneyimlerini çok gerçek zannetmeleri. Halbuki öyle bir şey yok. Hayat son derece subjektif yaşadığımız ve çok dikkatle izlememiz gereken, ondan devamlı öğrenmek zorunda olduğumuz bir macera. Bu tip senaryolar eğlencelik olarak iyi ama çok fazla ciddiye almaya başladığınızda hep bir problem çıkıyor. Genellikle problemler hiç müspet şeyler olmuyor, hep menfi şeyler oluyor. O yüzden gerçekten inanarak kalpten söylüyorum çok da şey yapmamak lazım. Eğer bu konunun fiziğini, matematiğini, zihinsel dinamiklerini falan çalışan bir akademisyen, bir araştırmacı değilseniz, ya bunun mekanizması konusuna da kafayı takmak bu kadar değil ama biliniz ki tek açıklama sizin hissettiğiniz açıklama olmayabilir. Bu da çok da şey yapmamak lazım, Türkçesi zaten. Bir bakalım Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hocam Betül ben. İnsan beyninin öyle ya da böyle yaşadığı şeyi anlamlandırma gibi bir kaygısı var. O anlamlandırma içerisinde tanıdık hikayeleri yakalaması gerekiyor. Aynen öyle. Analitik olarak rakamların değerleri insanın zihninde rahatlatıcı bir etki yarattığı için rakamlarla bunu sağlayabiliyor. Ama Tamam. ben genel olarak sosyal medya üzerinde de dönen bu tarz şeylerin etkisine giren arkadaşlar için söyleyebileceğim şey, bunun kesinlikle onların zihinlerine uyuşturucu bir etki yarattığını ve gerçeği görmekten alıkoyduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar bir yerden sonra takıntı haline dönüşüyor ve gerçek probleminden uzaklaşıyor. Ben doğru olanın benim asıl burada yani 11-11'de biri beni düşünüyor mu gibi bir yere varmak ya da işte çok sevdiğim birisi beni arayacak şu anda kesin gibi düşünmek yerine bir aktivasyon eylemine geçilmesi gerektiğinin makul olduğunu düşünüyorum. Eyleme geçmediğimiz, harekete geçmediğimiz hiçbir şey bizi bir sonraki aşamaya taşımayacaktır. Tamam. O yüzden rakamlar sadece zihinsel olarak taşımış etkisini yaratmanın geçici bir rahatlığını verebilir. Çok Olabilecek güzel tek bir şey nokta bu. çünkü bakın anlam arayışı daha evvel de konuştuk muhtemelen daha sonra da çok konuşacağız bunu. İnsanın en temel ihtiyaçlarından su gibi ekmek gibi ihtiyaçlarından bir tanesi de içinde bulunduğunuz şeye bir anlam vermek. Mesela şu anda burada niye olduğunuzu unutsanız paniğe kapılmaz mısınız? Burada olmanızın anlamı olduğu için burada durabiliyorsunuz, bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani bu anlamı kaybettiğiniz zaman hayat çok kötü ve hayatı yaşayabilmek için bu kadar anlam bulmaya programlı bir zihin, bunu sayıda da buluyor, şekilde de buluyor, her tarafta işte bulutlarda buluyor değil mi? Ağaç kabuklarında yüz görüyor. Bunları her yerde yakalamaya programlı bir zihnimiz var bizim. Buradan baktığınızda hani
sayılardan ziyade bizimle ilgili bir şey. Biz mesela bu konuları niye konuşuyoruz burada arkadaşlar? Ben matematikçi miyim Allah aşkına? Ne bileyim nöropsikiyatrist miyim? Hayır değilim. Fakat bu konuyu masaya koyduğunuzda kendimizle ilgili ilginç şeyler keşfediyoruz. Demek ki konu benimle alakalı. Mesela ta Aristo, hani düşünürlerin başı kabul edilir Batı medeniyetinde. İnsanın bir şeyi algılayabilmesi için başlangıcı, gelişim ve sonu olması gerekir demiş. Giriş, gelişme, sonuç kompozisyon derslerinde anlatmıyorlar mıydı? Hiçbir insicamı olmayan 5000 tane kelimeyi arka arkaya dizip çıktısını versem size okuttursam aklınızda bir şey kalır mı? Aklımızda kalan şey nedir? Bir insicamı olan, bizi bir yerden bir yere götüren ve bir neticeye bağlanan öyküleri biz hatırlarız. Ve dolayısıyla 100 bizim için bir öyküye bağlanıyorsa kıymetli gelir. 6 tane ya da 8 tane ya da 3 tane uzaylılarım var ya 3 parmağı. Öyle olsaydık şimdi mesela 6 sayısına, 12 sayısına nice anlamlar atfedecektik. Bu arada kimse şey yapmadı. Mesela niye 1 dakika 60 saniye, niye gün 24 saat, niye 365 gün, arkadaş ne oluyor falan. Buraya hiç itiraz duymadım mesela. Onlu sayı sistemini konuşuyoruz ama biraz önce söylemiştik parmak boğumları falan gibi. Ama konu sadece o değil. Yani bakın mesela seneyi böldüğünüz zaman kabaca dünyanın işte güneş etrafındaki bir turunu kabaca 4 mevsim buluyorsunuz mesela. Bunları mantıklı ve örüntüsel olarak üçerli bölümlere, bugün adına ay dediğimiz şeye bölmek mümkün. Bunların hepsi işte o gece gündüz döngüleriyle falan filan ilgili bir takım içsel döngülere geliyor. Bu arada yeni öğrendim, Fransız devrimi sırasında demişler ki ya bu iş böyle gitmez. Biz günü 10 saat yapalım, hesabı kolay olsun. Vallahi bir isyan daha çıkıyormuş neredeyse. Demişler yedirmeyiz. Gün 24 saattir. Mesela insanlar buna alışmış. Ayın döngüsünün 28 gün olması mesela. Bunların hepsi doğal döngülerin bizim üzerimizdeki etkilerinin sayı sistemlerimize de yansıdığını gösteriyor. Hiçbir şey sebepsiz değil, hiçbir şey keyfi değil ama biz aralara bazı çok tuhaf şeyler katmışız. Mesela aslında gün 24 saat değil. Küsuratı var. Ama yuvarlağı seviyoruz ya, yuvarlayı veriyoruz. Mesela sene 365 gün değil. O yüzden 4 senede bir artık yıl çıkıyor, Şubat ayına bir tane daha ekleyip ona eziyet ediyoruz falan filan. Sırf böyle bildiğimize benzetmeye çalışarak bir şeyler yapıyoruz. İnanın fizikte de bu büyük problem. Hatta bunun en uç noktasını söyleyeyim size. Bilim tarihindeki enteresan tercihlerden biri. Işık hızı, biliyorsunuz Einstein'dan beri bildiğimiz kadarıyla evrendeki en üst hız sabiti. Hiçbir şey ışık hızından hızlı gidemez der fizik. Ve ışık hızının sabit olduğunu düşünürüz. Fakat bazı bilimciler diyorlar ki niye sabit olsun? Yani neden sabit bu? Araştırıyorlar. O bilimcilerden bir tanesi araştırırken dünya tarihi boyunca yapılmış ışık hızı ölçümlerine bakıyor. 1940'lı yıllarda Batı laboratuvarlarının birçoğunda ışık hızı düşük bulunuyor mesela normalden. Sonra tekrar yüksek ölçüyorlar ışık hızını. O arada bir 5-10 senelik bir alanda ışık hızı bir düşüyor. Aha diyor buldum. Herhalde diyor burada ışık hızı değişmiş. Sonra gidip İngiliz Bilimler İdaresi'nin, birimler var ya onlar birimleri belirleyen bir yer var İngiltere'de. Oranın müdürüyle konuşurken diyor ki ben böyle bir şey gördüm. Adam diyor ki hiç sorma. Hiç diyor açma o konuyu. Bak o zaman diyor ölçüm tekniklerinde bir hata yapan çok ünlü bir laboratuvar yüzünden diğer bütün ölçüm yapan laboratuvarlar oraya çok güvendikleri için ölçümlerini ona benzetmeye çalıştılar diyor. Adam diyor ki ne yani sahtekarlık mı yap? Öyle demeyelim canım diyor. Yani entelektüel olarak bir uyum yakalamaya çalıştılar falan diye açıklamaya çalışıyor. Ama diyor emin ol bundan sonra ışık hızı hiç değişmeyecek diyor. Neden diye soruyor araştırmacı. Çok basit diyor. Çünkü biz artık diyor metreyi ışık hızının kesirleri cinsinden tanımladık. Işık hızı değişse bile metre de değişeceği için ışık hızı sabit kalacak. Arkadaşlar burada bir tuhaflık yok mu? Bizim derdimiz demek ki ışık hızının ne kadar hızlı olduğunu öğrenmek değil. Tutarlılık, anlamlılık, işlevsellik ve işe yararlık. Dolayısıyla işe sadece bu açıdan baktığımızı unutmayalım. Bilim bile çoğu zaman doğaya böyle bakıyor. Biz modellerimize doğayı uydurmaya çalışıyoruz. Ama bunun bize bakan bazı tarafları da var. Çok yakında %100 doğal bir ürün aldınız mı? %100 doğal. %100 doğal deyince bize bir şeyler oluyor bu aralar. Organik Allah'ım gönder gelsin. %100. Mesela
saf %100 ifadeleri, saf o kadar bizi etkilemiyor ama %100'ü duyduğumuz zaman, mesela işte bu bitki jelleri falan filan, %100 bitkisel diyor adamız. İçini bir açıyorsun 50 tane bitkiden 50 tane şey var. Ama doğru, %100 bitkisel. Bitkinin her şeyini almış. Bu arada arkadaşlar, zehirler de bitkilerden elde ediliyor. Yani %100 bitkisel aslında bize hiçbir şey söylemezken biz bu ifadelere bayılıyoruz. Ortalıkta çok fazla 100 tane izlenmesi gereken film. Mesela pandemi döneminde çok geliyordu bunlar. 100 kitap. İşte ölmeden önce görülecek 100 yer. Ya da görmeden önce ölünecek 100 yer. Onu duydunuz mu? Bir de hiç gidilmemesi gereken yerler varmış yani. Niye mesela ölmeden önce görülecek 92 yer değil? Yine aynı şey. 100 olsun da hepsine gidemesem bile elimde tam bir liste olsun. En azından ben bunları göreyim. 102 yok mudur? İlla ki vardır. Ama konu arkadaşlar sayıyla ilgili değil, bizimle ilgili. Ama bir şey daha var. Bence şu anda bizim için daha da önemli. Ve siz ileride, biraz önce dedim ya, tam sayılı hedefler koyduğunuzda ona ulaşma motivasyonunuz fazla oluyor. Dediniz ki bu sene 100 kitap okuyacağım. Kaptırdınız, 100 kitabı bitirdiniz. Nasıl hissedersiniz? Yapın bir taklit. Ben ki şu kadar zamanda falan. Fakat ne oluyor sonra biliyor musunuz? O 100 kitaptan sonra tekrar kitap okumaya başlamak çok zor oluyor. 100 tane okudum ya. Tamam. 10.000 adım attım. Daha ne yapayım yani? Attım işte, halkalar kapandı. Neyse, ibre tavana vurdu. Daha ne yapayım? Tam sayıların bir de böyle bir tarafı var. Tamamlaması çok zevkli ama sonradan insana bir atalet getiriyor. Biz de şimdi 100. programın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi 101 var. Yani umuyorum motivasyonumuz, gazımız kaçmasın. İnşallah aynı iştiyakla, aynı merakla, sizlerin bu destekleriyle buna devam edelim. Bu arada arkadaşlar, bu program, hani ben çok konuşuyorum gerçekten, evet. Ama stüdyodaki konuklarımız sadece sözleriyle değil, tam bölümümüzün konusu olan yüzleriyle de, yüz ifadeleriyle, duygularıyla, buradaki dikkat ve rikkatleriyle gerçekten bu programı beni dönüştürerek bambaşka bir hale getiriyorlar. Ben 100 programın çoğunu yayınından sonra, bazılarını birkaç kez izleme imkanı buldum. Çoğunu izledim. Nasıl gözüküyoruz, ne yapıyoruz diye. İnanın, ne benim burada deneyimlediğim, ne arkadaşlarımızın burada oturarak deneyimlediği şey değil ekranda gördüğüm şey. Bambaşka bir şey zuhur ediyor. İnşallah bu zuhuratı çok daha iyi yerlere taşıyarak, çok daha verimli ve bereketli hale getirerek, bilmiyorum nice 100 programlara desek mi? Diyelim mi? Diyelim. Nice 100 programlara inşallah aynı gazla devam etmek üzere. Efendim, bu 100. programımızı bitirdik. Bir sonrakinde özellikle hani ya bir görevi bitirdim artık daha ne yapayım falan diyen arkadaşlara da ilham olsun diye bence yeni dünyanın en önemli konusu olan dağınık kafalardan bahsedeceğiz. Dağınık kafaların devrine geldik efendim. Şu kafası karışık arkadaşları masaya yatırıp benim gibi olanlara bazı çözüm önerilerimiz olacak. O zamana kadar nice yüzlere görüşmek dileğiyle.